0 Derece kanalından herkese merhaba. Gökyüzünde gösteri yapan uçakları izlemek çoğu zaman heyecan verici ve büyüleyici olabilir. Ancak işler kontrolden çıktığında o büyüleyici anlar saniyeler içinde yerini korkunç felaketlere bırakabilir. Örnek vermek gerekirse bir uçak kontrolünü kaybedip doğrudan seyircilerin bulunduğu alana çakıldı. Bir başka olayda ise uçak düşerken pilotlar paraşütle atlamak zorunda kaldı ve çok daha sarsıcı bir kazada uçağın kanadında gösteri yapan bir kişi uçakla beraber yere çakıldı. Bugün bu videoda kameralara kaydedilmiş uçak kazalarının 4. bölümünü izleyeceksiniz. 2025 yılında Avustralya'da düzenlenen Avalon Air Show sırasında yaşanan bu kaza izleyenler için sıradan bir gösteri gibi başlamıştı. Gökyüzünde yapılan akrobasi hareketleri her zamanki gibi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyordu. Pilot gösterinin bir parçası olarak akrobasi serisine devam ediyordu. Yapacağı manevra son derece hassas ve kusursuz zamanlama gerektiren bir hareketti. Uçak manevraya başladı. Ancak saniyeler ilerledikçe uçak yeterince toparlanamadı ve hızla alçalmaya başladı. Kısa bir süre sonra uçak sert bir şekilde yere çarptı. Gördüğünüz tam bu noktada pilot kontrolünü çoktan kaybetmişti. Olay seyircilerden güvenli bir mesafede gerçekleşti. Yani yerde bulunan seyircilerden hiç kimse zarar görmedi. Çarpmanın ardından ekipler hızla olay yerine ulaştı. Pilot ise ağır yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yapılan incelemelerde uçakta herhangi bir teknik arıza tespit edilmedi. Kazanın manevra sırasında yeterli toparlanma irtifasının sağlanamamasıyla ilişkili olabileceği değerlendirildi. Aylar süren tedavi ve rehabilitasyonun ardından pilot hayatta kaldı ve evine döndü. Bu kaza air show'larda yapılan akrobasi hareketlerinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Sıradaki anlatacağım olay maalesef bir önceki olaydan çok daha büyük bir faciaya yol açtı. Çünkü 2011 yılında bir yarış uçağı doğrudan seyircilerin olduğu alana düştü. Amerika'nın Nevada eyaletinde 2011 yılında düzenlenen Reno Air Races etkinliği her zamanki gibi hız ve adrenalin dolu anlara sahne oluyordu. Yarış uçakları pist üzerinde inanılmaz hızlara ulaşarak izleyenlere nefes kesici bir gösteri sunuyordu. O gün sahnede olan uçaklardan biri yarışlar için ciddi şekilde modifiye edilmiş bir P-51 Mustang'ti. Bu uçak daha yüksek hız elde etmek için hafifletilmiş, kanatları kısaltılmış ve bazı denge özellikleri azaltılmıştı. Bu tür değişiklikler uçağı daha hızlı hale getirirken aynı zamanda daha hassas ve kontrol edilmesi zor bir yapıya sokuyordu. Yarış devam ederken uçak yüksek hızda ve alçak irtifada ilerliyordu. İlk başlarda her şey tamamen normaldi. Ancak bir anda uçağın hareketlerinde anormal bir değişim başladı ve uçak kontrolsüz bir şekilde yön değiştirdi. İzleyenler ne olduğunu anlamaya çalışırken uçak büyük bir hızla yere çakıldı. Gösteriyi izleyenler için her şey saniyeler içinde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle enkaz bulutu oluşurken gösteri alanında büyük bir panik yaşandı. Yani videoda da gördüğünüz gibi uçak resmen seyircilerin üstüne düştü. Gerçekten çok korkunç bir durum. Bu trajik kazada pilot dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde uçağın yapısal bir sorun yaşadığı ve kontrol yüzeylerinde ani bir arıza meydana geldiği değerlendirildi. Bu olay Amerika tarihindeki en ölümcül hava gösterisi kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. 2013 yılında Amerika'nın Ohio eyaletinde düzenlenen Dayton Air Show sırasında izleyenlerin hafızasından uzun süre silinmeyecek bir kaza yaşandı. Uçak havalanmış, akrobasi hareketlerine başlamıştı. Ancak bu gösteriyi farklı kılan önemli bir detay vardı. Uçağın kanadında profesyonel bir wing walker bulunuyordu.
Wingwalker, uçak havadayken kanat üzerinde bağlı şekilde durarak akrobasi hareketleri yapan gösteri sanatçılarına verilen isimdir. Jane Vicker isimli bu deneyimli performans sanatçısı da uçuş sırasında uçağın kanadı üzerinde çeşitli hareketler yaparak izleyicilere sıra dışı ve oldukça tehlikeli bir gösteri sunuyordu. Uçak yükseldi ve akrobasi manevralarına başladı. Pilot, gösterinin bir parçası olarak uçağı ters pozisyona getirdi. Bu, wing walking gösterilerinde sıkça yapılan ama yüksek hassasiyet gerektiren bir manevraydı. Fakat o anlarda işler aniden değişti. Uçak olması gereken açıdan çıkamadı ve hareketlerinde belirgin bir kontrol kaybı oluştu. İzleyenler ilk başta bunun planlı bir hareket olduğunu düşündü. Ancak maalesef planlı bir hareket değildi. Uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı ve birkaç saniye sonra uçak sert bir şekilde yere çakıldı. Side. Keep an eye on Jane. Keep an eye on Charlie. Watch this. Jane Wicker sitting on top of the world. Oh no! Get up. Bu kazayı daha da sarsıcı hale getiren detay ise uçağın kanadında bulunan Jane Wicker'ın da kaçma şansının olmamasıydı. Çünkü gösteri sırasında uçağa güvenlik ekipmanlarıyla bağlıydı ve pilotlar gibi paraşütle atlayabileceği bir durum söz konusu değildi. Ayrıca görüntülere dikkatle bakıldığında uçağın yere çarpma anında ilk darbenin Jane Wicker'ın bulunduğu kanatta gerçekleştiği fark ediliyor. Yani bu da maalesef kadının kurtulma şansının %0 olduğunu açıkça gösteriyor. Kazanın nedenine bakıldığında ise yapılan incelemelerde uçağın akrobasi manevrası sırasında yeterli irtifaya sahip olmadığı değerlendirildi. Yani pilot uçağı toparlayabilmek için gerekli olan yükseklik sınırına oldukça yakın bir noktada bu hareketi başlatmıştı. Bu da yaşanan en küçük bir kontrol kaybında bile toparlama şansını ortadan kaldırdı. Ne yazık ki bu kazada hem pilot hem de uçağın kanadında bulunan Jane Wicker hayatını kaybetti. Tarihler 13 Ağustos 2023'ü gösterdiğinde yine Amerika'da dikkat çeken bir uçak kazası yaşandı. Michigan eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisi sırasında gökyüzünde ilerleyen bir MiG-23 savaş jeti izleyenlere etkileyici bir performans sunuyordu. Bahsettiğim bu uçak hızla ilerliyor ve güçlü manevralar yapıyordu. Ancak kısa bir süre sonra uçağın hareketlerinde bir dengesizlik fark edildi. Uçak olması gerektiği gibi ilerlemiyor, kontrol yavaş yavaş kaybediliyordu. O anlarda pilotlar kritik bir karar vermek zorunda kaldı. Durumun artık kötü biteceğini anlayan pilotlar saniyeler içinde fırlatma koltuklarını devreye soktu ve bir anda iki pilot da uçağı terk etti. Damn! Oh, he just ejected! It's crashing! It's crashing! They ejected! İşte tam bu noktada pilotları paraşütleriyle birlikte görebilirsiniz. İzleyenler ne olduğunu anlamaya çalışırken uçak bir apartman kompleksine yakın park alanına düştü. Çarpmanın ardından yangın çıktı ve yoğun duman yükseldi. O anlar etkinliği izleyen kişiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu olayda en dikkat çekici detay ise pilotların doğru zamanda verdikleri kararla hayatta kalmayı başarmasıydı. Ayrıca büyük bir can kaybının yaşanmamış olması olası bir felaketin önüne geçti. 27 Temmuz 2002 günü Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen hava gösterisi için binlerce insan toplanmıştı. Aileler, çocuklar ve havacılık meraklıları gökyüzünde yapılacak gösterileri izlemek için heyecanla bekliyordu. Gösteri sırasında sahneye çıkan Su-27 savaş uçağı izleyenlerin önünde alçak irtifada manevralar yapmaya başladı. İlk anlarda her şey etkileyici görünüyordu. Uçak kalabalığın önünde süzülüyor ve agresif hareketlerle dikkat çekiyordu. Ancak kısa bir süre sonra uçağın uçuş hattında bir sorun oluştu. Planlanan manevra doğru açı ve konumda başlatılamadı. Uçak olması gereken güvenli yüksekliğin altına inmeye başladı. Pilotlar durumu düzeltmek için manevra yaptı ancak bu noktada hata payı neredeyse kalmamıştı. Uçak kontrolünü tam olarak sağlayamadan hızla alçalmaya devam etti. Seyirci alanının hemen yakınına çarptı ve parçalanarak kalabalığın içine sürüklendi. Çarpmanın ardından büyük bir patlama meydana geldi. Toz, duman ve enkaz bir anda her yeri kapladı.
Gösteri alanı saniyeler içinde panik ve kaosa sürüklendi. Yapılan incelemelerde uçuş planının hatalı olduğu, manevranın yanlış noktada başlatıldığı ve uçağın güvenli sınırların altına indiği ortaya çıktı. Ayrıca seyirci alanının piste çok yakın konumlandırılması da felaketin etkisini artıran önemli faktörlerden biri oldu. Bu korkunç kazada 77 kişi hayatını kaybetti ve 500'den fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin tamamı ise yerde bulunan sivillerdi. Uçakta bulunan 2 pilot ise son anda fırlatma koltuklarını kullanarak hayatta kalmayı başardı. Ne yazık ki bu felakette en ağır bedeli sadece gösteriyi izlemek için orada bulunan insanlar ödedi. Bir düşünün. Gösteri izlemek için piste geliyorsunuz. Uçak düşüyor, pilotlar kurtuluyor ama olan size oluyor. Gerçekten talihsiz ve korkutucu bir durum. Ayrıca bu olay dünya tarihinin en ölümcül airshow kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Şimdiki anlatacağım olay ise biraz daha eski bir olay. 1988 yılında Almanya'nın Ramstein kentinde yaşandı. Bu gösteride diğerlerinden farklı olarak gökyüzünde sadece tek bir uçak yoktu. Toplamda 10 akrobasi uçağı koordineli bir şekilde aynı anda hareket halindeydi. Bu uçaklar gökyüzünde kalp şeklinde bir formasyon oluşturuyordu. Gösterinin en kritik noktasında ise tek bir uçak yüksek hızla bu kalbin içinden geçerek şekli tamamlayacaktı. Bu manevra zamanlama, hız ve irtifa açısından milimetrik hesaplar gerektiriyordu. Yani anlayacağınız gibi uçakla kalp şekli çizip içinden geçmek hiç de kolay değildi. Birkaç dakika sonra yapılan manevralar sırasında hassas dengeler bozuldu. Ortadan geçen uçak olması gerekenden daha alçaktan ve daha hızlı geldi. Aynı zamanda manevrasını planlanandan erken yaptı. Bu küçük hata saniyeler içinde büyük bir felakete dönüştü. Gökyüzünde 3 uçak birbirine çarptı. Çarpışmanın ardından uçaklardan biri havada parçalandı, diğerleri kontrolünü kaybetti. Kontrolsüz kalan uçaklardan biri birkaç saniye içinde doğrudan seyircilerin bulunduğu alana doğru ilerledi. Bunun ardından ise alevler ve yakıt parçaları kalabalığın içine savruldu. Bu çarpışmadan sonra geçen süre 7 saniyeden bile kısaydı. Ayrıca bu çarpışmanın ardından kontrolünü kaybeden uçaklardan biri de alçalarak pist çevresinde bulunan bir kurtarma helikopterine çarptı ve burada da can kaybı yaşandı. Gösteriyi izleyen 30.000 kişi resmen neye uğradığını şaşırdı. Bu trajik olayda 3'ü pilot olmak üzere toplam 70 kişi hayatını kaybetti ve 500'den fazla kişinin yaralandığı söyleniyor. O tarihte Ramstein'da yaşananlar sadece bir kaza değildi. Aynı zamanda büyük organizasyonlarda güvenlik önlemlerinin ve acil müdahalenin ne kadar hayati olduğunu gösteren bir dönüm noktasıydı. Tek bir hata onlarca uçağın olduğu bir gösteride kontrolü tamamen yok etti. Sıradaki olay ise 12 Kasım 2022 tarihinde yine Amerika'da yaşandı. Dallas'ta düzenlenen bir hava gösterisi sırasında izleyenler gökyüzünde tarihi savaş uçaklarını izliyordu. Uçaklar belirlenen rotalarda ilerliyor, adeta geçmişten bir sahne canlandırılıyordu. Gökyüzünde 2 farklı grup vardı. Bir tarafta ağır bombardıman uçakları, diğer tarafta ise daha hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek savaş uçakları bulunuyordu. Bu gruplar farklı rotalarda uçuyor gibi görünse de aslında aynı hava sahasını paylaşıyordu. Tam o sırada savaş uçaklarından biri yüksek hızla dönüşe geçti. Bu manevra sırasında pilotun görüşü kısıtlandı ve önündeki bombardıman uçağını fark edemedi. Saniyeler içinde 2 uçak havada çarpıştı. Bu 2 uçak çarpıştıktan sonra önce bombardıman uçağı parçalanarak dağıldı ve diğer uçak ise kontrolünü kaybederek yere düştü. O anlar izleyiciler tarafından saniye saniye kaydedildi. Oh no! Oh no! Oh no! Oh my God! Did he hit the plane? That other plane hit him? Yes! Oh my God! Oh Lord Jesus! Bu kazada uçaklarda bulunan toplam 6 pilot hayatını kaybetti. Yerde bulunan izleyiciler ise şans eseri zarar görmedi. Yapılan incelemelerde çarpışmanın temel nedeninin pilotun diğer uçağı zamanında fark edememesi olduğu belirlendi. Saniyeler içinde yaşanan bu çarpışma geri dönüşü olmayan bir felakete dönüştü.
Bir sonraki anlatacağım bu son olay ise bir gösteri uçağı kazası değil. Evet, artık gösteri uçaklarından sonra bir tane de normal yolcu uçağı kazası olayını anlatmak istedim. 15 Ocak 2023 tarihinde Nepal'de gerçekleşen bu facia ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Kazaya karışan uçak kısa mesafe iç hat uçuşlarında kullanılan bir yolcu uçağıydı. Uçak Nepal'in başkenti Katmandu'dan havalanmış ve Pokhara'ya doğru rutin bir uçuş gerçekleştiriyordu. Uçakta toplam 72 kişi bulunuyordu. Bunların 68'i yolcu ve 4'ü ise mürettebattı. Uçuşun büyük bir kısmı sorunsuz geçti. Ancak uçak inişe yaklaşırken beklenmedik bir durum yaşandı. Görüntülerde uçağın bir anda yana doğru yatmaya başladığı görülüyor. Bu yatış yüzünden pilotlar uçağı toparlamaya çalışsa da kısa süre içinde kontrol edilemedi. Uçak yerleşim alanına yakın bir noktada yere çakıldı. Ne yazık ki uçakta bulunan 72 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Bu kazayı diğerlerinden ayıran en dikkat çekici detaylardan biri ise uçağın içinden kaydedilen görüntülerdi. Çünkü bir yolcu kazadan saniyeler önce canlı yayın yapıyordu ve o görüntüler bu kişinin ölmeden önce kaydettiği son anlarıydı. Kazanın nedenine bakıldığında ise yapılan incelemelerde en güçlü ihtimallerden biri uçuş sırasında pervanelerin yanlışlıkla boşa alınması, yani direnci azaltacak konuma getirilmesiydi. Bu durum motor gücünün ciddi şekilde azalmasına neden olmuş ve uçağın hızla yavaşlayarak havada tutunamamasına yol açmıştır. Nepal'de yaşanan bu facia, kısa süreli bir uçuşun bile en ufak bir hatada nasıl büyük felaketlere dönüşebileceğini açıkça gösteriyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Eğer bu tür içerikler ilginizi çekiyorsa aşağıdan videoyu beğenip ve kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.